En büyük mobil uygulama üreticilerinden Codeway'de bir yazılım mühendisi üzerinde çalıştığı ürünün co-founder olarak tanımlanıyor. Gerçekten ilginç. Codeway Coder Academy'ye başvurmaya hazırlanıyorsan bu bölüm tam senin için. Codeway Head of Development İhsan Serdaroğlu Coder Academy'ye başvuracak yazılımcıları nelerin beklediğini ve daha da önemlisi Codeway'in yazılım ekibinden beklentilerini anlatıyor. Head of Development olarak içeriye başvuracak genç adaylardan beklentin ne? Öncelikle meraklı, araştırmacı bir ruh olması lazım. Sürekli bir şeyleri merak edip, araştırıp, kendini geliştirip, sürekli üstüne koymak isteyen bir insan tipi bekliyoruz. Junior bir yazılımcı geldiği zaman merak edip sürekli senior'a da soru sorabilir. Aslında o dengeyi kurabilecek kişileri arıyoruz. Aynı zamanda işte hem kendi merakını giderebilmesi lazım. Junior'ın senior'a en az düzeyde bağımlı olmasını istiyoruz. Bir tarafta şey var, sürekli soru soran bir insan var. Diğer tarafta hiç soru sormayıp acaba sorarsam işini mi bölerim gibi sürekli çekinen, aslında bunun dengesini kurabilen, sürekli meraklarının üzerine gidip kendini geliştirmeye çalışan insanları arıyoruz öncelikle. Bir yandan da sizin sağladığınız şey burada sadece yanıtlar ya da yönlendirme değil, mentorluk. Yani ne düşüneceğini değil, nasıl düşüneceğini göstermek. Bir insan merak etsin, özellikle junior yazılımcıysa, junior coder'sa merak etsin ama her aklına geleni doğrudan ilk sana sormasın, kendisi araştırsın, kendini geliştirsin, sana gelişiminin yolunu göstersin istiyorsun. Tabii ki, tabii ki. İlla önce gitsin kendi araştırsın değil, ben bunu nasıl öğrenebilirim dediği zaman şunlara bakabilirsin, bunu araştırabilirsin, bu videoyu izleyebilirsin gibi yönlendirmeler de alabilir. Bunlar gayet normal. Codeway'in buradaki farkı ne piyasanın geri kalanından? En önemli özelliğimiz sorumluluk vermemiz. Şimdi burada junior olduğuna bakmaksızın kişiler sorumluluk alıyorlar. Bu sorumlulukların her zaman altından kalkmaya çalışıyorlar ve kalktıkça daha çok sorumluluk alıyorlar. Bir yazılımcının gelişimi için en önemli şeylerden biri. Yani sorumluluk almadan zaten kişi tecrübe edinemiyor, kendini geliştiremiyor. Gerçekten zehir gibi insanlarla çalıştığımızı söyleyebilirim. Hepsi çok tecrübeliler. Aynı zamanda tecrübelerin yanında kendisi gibi zehir gibi juniorlarla da beraber çalışıyor olacak. Dolayısıyla buradaki ortam zaten gelişmeye çok açık. Gelişmesi için her şey mevcut. Her kaynak var. Aynı zamanda soruyu nasıl soracağına dair bile kafasında soru işareti olanların soruyu nasıl soracağından nasıl yanıtlayacağına her yol açık. Doğru. Önemli olan sorumluluğu biri gelip vermiyor. Sen bu işi yap diye doğrudan sana task assign etmiyor. Sen kendin sorumluluk alıyorsun ve yüksek derecede sorumluluk aldıkça gelişebiliyorsun diyorsun. Doğru mu? Doğru. Yani yazılımcıdan beklediğimiz ben bu işi bitirdim şimdi ne yapayım yerine ben bu işi bitirdim şimdi şurada şöyle bir şey var ben buradan devam ediyorum okey mi gibi kendine task vererek ilerlemesini bekliyoruz aslında. Kendi başına iş açsın. Kendi başına iş açsın. Harika. Çünkü ne kadar çok sorumluluk alırsan ben bunu yapabilir miyim değil. Ben bunu yapmak üzere yola çıkıyorum. Hadi bakalım yapacak mıyımdan öte nasıl olacağını hep beraber göreceğiz. Çünkü kendisi yapamazsa mutlaka ona destek verecek birileri çıkar. Aynı zamanda bir yandan da bunu yapmayı becerdiği zaman geliştiğini söylüyorsun. Bunu kullandım. Böyle yaptık ama böyle yapsak nasıl olur gibi sürekli beyin fırtınası oluşturma ortamlarını çok sevdiğimi söyleyebilirim yani. Şu an yayında olanlar, proje halinde olanlar vesaire toplam 20'nin üzerinde uygulama var. Beklentimiz bu 20'nin üzerinde uygulamayı, olgunlaşmış uygulamaları geliştirmeye devam etmek mi yoksa daha önce o alanda hiçbir şey yapılmamış yerlere gidecek yeni fikirler üretmek mi? Öncelikle ikisini de burada tecrübe edebileceğini bilerek geliyor olması lazım. Dolayısıyla en eski projemiz CleanUp'ta da çalışıyor olabilir. Yeni başlamış, kendisi girdiği gün başlamış yeni bir projede de çalışıyor olabilir. Ve bu zaman içinde de değişebilir. Sürekli yeni app çıkarıyoruz. Sürekli olan app'lerimize yeni özellikler ekliyoruz. App sektöründe özellikle çok hızlı olmak gerekiyor. Bizim burada kaynak yönetimini bazen hızlı değiştirdiğimiz söyleyebilirim. Ama bu sürekli değiştiriyoruz olarak görülmesin. Çünkü her zaman developer mutluluğunu önemsiyoruz. Yani orada bir tecrübe edinmeye başlamış, yavaş yavaş kendini geliştirmiş, bir şeyler olgunlaştırmak isteyen bir insan oradan koparıp da hayır sen burada çalışacaksın demek de istemiyoruz. Orada yani herkesin mutlu olabileceği çözümler bulmaya çalışıyoruz diyebilirim. İçeride çalışanın mutluluğu yani coder'ın mutluluğu, developer'ın mutluluğu aynı zamanda çalışma saatlerine de yansıyor. Yani burada otonom sadece yaptığı iş, üzerine aldığı task'ler, görevler anlamında değil, çalışma saatleriyle de
aynı şekilde kendi çalışma saatlerini kendi karar verebiliyor insanlar. Tabii ki. Burada işte belli çalışma saatlerimiz yok. Yani 8.30'da geleceksin, 5.30'da çıkacaksın, işte kartı okutacaksın gibi şeylerimiz yok. Esnek çalışma saatleri konusunda da işte yazılımcı aslında kendi stüdyosuna uyumlu çalışması gerekiyor. Tek kıstasımız bu. Beraber çalıştığı ekip sürekli erken saatte gelip erken saatte çıkmayı seviyor ve sen öğleden sonra gelip gece çıkmayı seviyorsan bu bir problem olabilir. Biz aslında bunları gözetiyoruz ekip kurarken. Junior'ın da mümkün olduğu kadar buna uyumlu olmasını istiyoruz aslında. Avantajınız kendi çalışma saatine, sorumluluğuna, iş yüküne, ne yapacağına karar veren insanlardan oluştuğunuz için doğal olarak eğer bir stüdyonun içindeyse, bir ürünle ilgili çalışıyorsa o ürünle ilgili çalışan diğer insanlarla uyumlu olması lazım ama kendi programının da o insanlar tarafından kabul edildiği sürece rahatlıkla esnek bir şekilde gerçekleşebildiğini söylüyorsun. Çok doğru. Sorumluluklarını yerine getirdikten sonra çalışma saatleri bizim için hiç önemli değil. Peki sorumluluk dediğin şey burada epey büyük sorumluluklardan söz ediyoruz. Yani dünyanın en büyük Türk publisher'ından 100 milyon kullanıcıdan söz ediyoruz. Yani buradaki en küçük hata, en küçük başarı çok büyük hata, çok büyük başarıya dönüşebiliyor. Aslında yani bunun korkutucu bir şey olmasını istemiyorum. Yani belli sistemlerimiz var. Coding practice'ler var. Tecrübeli birinin yanında zaten sorumluluklarını gerçekleştirdiği için tecrübesi artıyor. Zaten o tecrübesi artmasıyla beraber daha çok sorumluluğu isteyen kişiler aradığımızı söyledik. Orada o sorumluluğu isteyenlere de sorumluluğu veriyor oluyoruz. Sadece tek yaptığımız bu. Burada yapılan her şeyin anında 100 milyon kişiye ulaşabiliyor olması. Yani Global User Base'in küresel kullanıcı tabanının çok geniş olması doğrudan fikrin uygulamaya geçmesi ve dünyaya aynı anda yayılabilmesinde ben de oradaydım diyebilecek büyük milestone'lar var. Herhangi bir yazılımcı için yani junior senior fark etmez. Ben bir ürün yaptım. Bakın bu sayfalarını ben yaptım. Bu ürün şu an milyonlarca kullanılıyor deme gururu her şirkette mevcut değil. Senior bile olsan yıllarca içeride kullanılacak ürünlerde IT sistemlerinde bir şeyler yazmış veya B2B çalışmış ve çok az insanın kullandığı ürünler yazmış olabilirsin. Dolayısıyla bizim burada sokaktan geçen insanların ben öyle biliyorum diyebileceği yazılımlarda çalışma fırsatını sağlamış oluyoruz. Kendini daha mutlu hissediyor öyle olunca yazılımcı tarafından. Bir yandan da her şeye aynı anda dokunmak zorunda olan ve içeride 360 derece her şeyi sahiplenen, yani full ownership, neredeyse simbiyotik bir bağlantıyla her şeyle uğraşan ekipler halinde çalışıyorsunuz. Siz doğal olarak aldığınız sorumluluğun ötesinde her alana da hakim olmak, en azından fikir sahibi olmak zorundasınız. Doğru mu? Doğrudur. Product Engineer dediğimiz kişiler artık Product'un da her şeyiyle ilgileniyor olması lazım. Yani sırf yazılımını yaptım bitti olayı değil. Ben buna nasıl feature'lar geliştirebilirim? Rakiplerde neler var? Gibi şeylere dikkat edip şöyle düşünebiliriz. Product Manager bir ürünün, bir stüdyonun CEO'suysa bu yazılımcılar co-founder'ları oluyor. Bu kadar yüksek düzeyde sorumluluk ve etki alanı var. Stüdyolarımız tamamen otonom. Stüdyo çalışıyoruz ve stüdyolarımız bilgilendirme, yönlendirme şeklinde ilerliyor. Diyorlar ki biz bu araştırmaları yaptık. Şöyle feature'lar ekliyoruz. Tam güzel diyoruz genelde. Devam ediyorlar işlerine. Dünyanın en başarılı AI işleri, uygulamaları buradan çıkıyor. Ve içeride AI dedicated bir ekip var. Hatta onların ofisindeyiz. Doğru. Junior yazılımcılar. Böyle bir AI ekibiyle aynı çatı altında, aynı ortamda çalışırken bunlardan ne kadar faydalanacak? Özellikle bazı yazılımcıların merakı oluyor. Yani bu AI konusunda neler yapıyorsunuz, ne kadar işin içine dahil olabiliriz gibi. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. AI'nin tüm çalışmalarını neredeyse rahatlıkla takip edebilecek bir pozisyondasınız. Her an zaten iç içeyiz. Product'ınız AI ile uyumlu olmasa bile herhangi bir product olsa bile. Yanınızdaki stüdyo zaten bunu Aynen, yapıyor oluyor. yanınızdaki stüdyo onu yapıyor oluyor ve sizin onu gözlemleme şansınız oluyor. Ayaküstü konuşabiliyorsunuz. Bu gözlemden öte doğrudan aslında yan yana yapıldığı için aynı atölyede çalışıyoruz gibi bir şey var. Doğru. Yani Yan ocakta o pişiyor. aynen. İstemeseniz de o AI'ın gelişimini takip etmiş oluyorsunuz. İsteyenler için tabii ki dahil olma şansları çıkabiliyor. Yani içeride birbirinden farklı alanlarda, farklı domainlerde çalışan onlarca farklı uygulama var. Ve know-how'ını, domain bilgisini birdenbire 5 kat artırabilecek bir ortamdan söz ediyoruz. Doğru mu?
Çok doğru. Sadece app yapmıyoruz. Backend'leri var. Oyun yazılım bölümü var. Web bölümü var. AI araştırma zaten var. Hepsinin ayrı çalışma prensipleri olabiliyor. Çok farklı bir yelpazede diller kullanabiliyoruz yazılım olarak. JavaScript mesela backend tarafında kullanılıyor. Modelleri servisleştirme konusunda Python kullanılabiliyor. Oyun ekibi Unity kullanıyor. AI ekibi zaten Python kullanıyor genelde. Yani app'lerle beraber Flutter kullanıyoruz. En başta her şey kendi elimizde olsun niyetiyle Kotlin ve Swift Native dillerle başlamıştık ama daha sonra daha hızlı çıkabilmek adına Flutter'a yöneldik ve Flutter'ın bizim için gayet uyumlu, bir kısıtlayıcı olmayan bir dil olduğunu gördük. %99 belki bundan sonra app'lerimiz Flutter olacak. Bir yandan da içeride her şeyi hızlandıran merkezi bir yapınız var. Cerebro adında bir yapımız var. Bu yapı aslında data X-Men'deki Cerebro ile alakası var mı bunun? Mutantların hepsini buluyoruz. çok alakası var. Yani bizim aslında data source'umuz olarak başlayan bir proje dallanıp budaklanıp her yerden tutunur hale geldi. Bütün kararlarımızı dataya göre veriyoruz ve data bizim için her şey. Yani Hepsini mi? hepsini. %100 mü? %100. Çok rahat söyleyebiliyoruz çünkü öyle yapıyoruz. Datamız her zaman en baştan beri şirketin odağındaydı. Data toplama altyapısıyla başladı Cerebro. Temiz toplayalım, kaybetmeyelim. Bu topladığımız data ne? Sadece kullanıcının kullanıcı bilgileri değil herhalde. Kullanıcı bilgileri gibi duruyor ama yani bütün aksiyonlarını aslında takip ediyor oluruz kullanıcının. Kullanıcı davranışları, kullanıcı tepkileri, kullanıcı eğilimlerini de görüyoruz. Marketingin en çok dikkat ettiği alanlardan biri mesela. Yeni bir kampanya denediği zaman mesela o kampanyanın performansına bizim datamız üzerinden bakıyor ve onunla devam edip etmeyeceğine karar veriyor. Ya bizim datamız. Paylaşmak yok. Data bizim. Data güzel. Data bizim. İçeride kullandığınız teknolojiler, tool'lar dünyanın en üst düzeyinde olduğunuz için zaten dünyada bundan daha ötesi olmadığını düşündüğüm şeyler. Özellikle dışarıdan hazır ürünler kullanmayı tercih etmedik. Yani data toplama kısmında veya herhangi bir uygulama yönetim kısmında en basitinden bir ödeme onaylama kısmında dışarıda hazır ürünler tercih edebilirdik ama bunların hiçbirini tercih etmedik. Hepsini kendi içerimizde geliştirmeyi tercih ettik. Bunun nedeni o tool'da bunu yapamıyoruz. İşte bu oluyor ama bir yere kadar gibi limitlere hiçbir zaman takılmayalım. Her şey bize ait olsun ve bir problem çıktığı zaman en hızlı gene biz çözebiliriz. Her şey bizde olsun istedik. Çünkü yani söyledim data en önemli şey bizim için. Onun tamamen bizim yönetimimizde olmasını istedik. Uygulamaya entegre etmek için kendi SDK'lerimizi kurduk. Flutter Developer'ı ilgilendiren kısım bu aslında. Bizim SDK'imizi bir kere app'lerine implemente ediyorlar ve plug and play halinde direkt SDK'yi kullanıp işini çözecek halde hazır hale getirdik ve böylece yazılımcıların aslında işleri uygulamaların ilk kuruluş aşamasında bayağı kolaylaşmış oluyor. Yazılımcıların sürekli aynı işi yapmasını istemiyoruz. Bu gelişmeyi tamamen önleyen bir şey oluyor. Biz bunun önüne geçmek için aslında SDK'lerimizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Monoton her şeyi otomatize ediyoruz. Evet. Geri kalan, insana kalan şey, yani AI'nin yapabildiğini AI yapsın. Zaten insana kalan şey yaratıcılık, karar vermek ve kendini geliştirmek olmalı. Yani herhangi bir yazılımcının hayatında hep şey vardır. O şirketten ayrıldım çünkü artık yani bana bir şey katmıyordu. Yeni bir şirkete geçmek istedim. Biraz sıkıldım oradaki işlerden gibi bir şey vardır. Biz onun aslında önüne geçmeye çalışıyoruz. Sürekli yeni app'lerimiz, yeni teknolojilerimiz çıkıyor. Kişi sürekli kendini geliştirme imkanı bulsun istiyoruz. Sen buranın en eskilerindensin. İçeride geçirdiğin süreç zarfında ne değişti? Dünya çok değişti, onu biliyoruz da seninle ilgili ne değişti? Ben de çok değiştim. Yani en başta geldiğimde bir web yazılımcı ve az biraz backend bilen bir durumdaydım. Sorumluluk ala ilerledim. En başta Cerebro'nun data toplama kısmında backend olarak yazılım başlangıcı yaptım. Daha sonra işte bu uygulama yönetimi kısımlarında biraz paneller gibi web yazılımları da işin içine girdi. Orada full stack olarak bayağı bir devam ettim. Cerebro ve ortak ürünlerin geliştirilmesi sırasında aslında bütün ürünlerin de takip etme avantajına sahip oldum. Her stüdyoda aşağı yukarı neler geliştiğini takip edebildim. Dolayısıyla yani benim bu pozisyona gelmemdeki asıl olay herkesten daha iyi yazılımcı veya herkesten daha zeki olmam değil.
sorumluluk ala ve bu sorumlulukların yerine getire getire gitgide sorumluluğun büyümesi aslında buradaki durum. Coldway takımı içinde yer alması için davet gönderdiğimiz kişilerin önce kendine bakması gereken şey, meraklı mıyım? Kendi başıma inisiyatif alıp hareket edebiliyor muyum? Tıkandığım yerde yardım istemeyi biliyor muyum? Sorumluluk alabiliyor muyum? Kendi başıma iş açıp gerçekten kaldıramayacağımı düşündüğüm yüklerin altına girip kaldırabildiğim zaman geliştiğimi görmeye hazır mıyım? Ve senin yaşadığın birebir kendi deneyiminle karşılaştırdığımızda da içeride dünyanın en büyük Türk publisher'ının içinde 100 milyon kullanıcıya bir kere de ulaşabilecek o kısa yol içinde ben de oradaydım demeye hazır mıyım? Çok doğru. Yani dediğimiz gibi orada aslında co-founder olarak geliyorsun. Sen bir projenin artık co-founder'ı olacaksın ve bunun sorumluluğu zaten belli. Yani orada neler yapman gerektiğini düşünmen ve buna göre hareket etmeni bekliyoruz. Yani bir sorumluluk konusunda özellikle en güzel örneklerden biri bizim FaceDance ekibimiz. 3 kişi Bitirme projesinden. Evet. bitirme projesi olarak yaptığı bir projeyi part-time Yine Early olarak, Impact programıyla geldiler. doğru. Yine bir Early Impact olarak programı dahilinde geldiler ve daha sonra projelerini biz burada geliştirebilir miyiz'i konuştuk ve kendileri geliştirmelerini yaptılar. Product'larını yönettiler. Başlarında aslında product manager bile yoktu. Kendileri 3 co-founder gibi bir girişim yapıyor gibi kendi uygulamalarını yaptılar ve milyonlarca kullanıcıya ulaştılar. Ya marketing ekibi gelmeden kendi içeriklerini üretebilmek için kamera karşısında oyunculuk yapan... Gerektiğinde evet. Yani iş ne gerekiyorsa gerektiğinde kamera karşısında oyunculuk yapmaları gerektiği oldu, evet. Çok iyi ya. Ama FaceDance'in başarısı, ya dünya çapında bir başarıdan söz ediyoruz yine. Çok Ve doğru. Bitirme projesi olarak getirdiği bir şeyi junior olarak bile değil, yani doğrudan Early Impact'le ben ne yapacağım diye soru işaretiyle geldiği bir yerde dünya çapında bir iş yaptı. Ve öncesi ve sonrasıyla tanıdığım için benim açımdan da çok büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Gerçekten bu çocuklar hayal ettiler ve başardılar. İnanılmaz bir şey bu ya. Ya önemli olan o, yani hayal etmek ve bunun altından kalkmak için elinden geleni yapmak. Bir sonraki hayalimiz ne? Coldway olarak bir sonraki hayalimiz Checkmate. İnsanların bizi taklit edemeyeceği kadar gelişmiş teknolojiler üretmek istiyoruz ve bunun adımlarını atıyoruz diyebilirim. Bunu nasıl yapmışlar diye sorduran şeyler. Aynen, bunu nasıl yapmışlar diye sorduran ürünler yapmak istiyoruz. Stratejimize Checkmate diyoruz. Tamam. Checkmate. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler İhsan. Ben teşekkür ederim. Uygulamalarla ilgili tüm kararları kurdukları Cerebro altyapısının sağladığı sonuçlara göre %100 dataya dayanarak veren Python, JavaScript, C, Dart, Kotlin, Swift gibi geniş yelpazede diller kullanan, onlarca iOS, Android, Web, Unity uygulamaları ve bunlarla koordine çalışacak backend servisleri ve yapay zeka modelleri geliştiren, her gün yüzlerce terabayt data üretip bu datayı işleyen ve sürekli data ile hareket eden bir yazılım fabrikasının iç işleyişindeki yazılım altyapısını yazılımcılar dışında merak eden olmaz diye düşünüyordum ama sanırım yanılmışım. Çünkü Coldway'in ürünlerini geliştirme yöntemleri ve yazılıma yaklaşımını gördükçe ne kadar kendine has bir tarzı olduğunu ben de daha iyi anlamaya başladım. Coldway Early Impact, AI, Marketing, Product ve Coder Academy için başvurular açıldı. Hazırsan başlayalım.